Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbetini sünger gibi çeken, yerken de ağzınızda eriyecek öyle bir şekerpare tatlısı hazırladım ki tam ölçülü ve çok beğeneceğiniz. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun bu güzel tarifimizin yapılışına geçelim. Evet, tarifimize önce şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz. Çünkü şerbetimizin soğuk, tatlımızın sıcak olması lazım. Tenceremin içine 3,5 su bardağı şekerimi alıyorum. Eğer sizler çok daha şekerli seviyorsanız şekerinizi 4 bardak kullanabilirsiniz. Ben ve ailem fazla şekerli sevmediğimiz için bu şeker miktarı yeterli. Yani bu şeker miktarı da çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani böyle şekersiz veya şekeri çok az bir tatlı olmuyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi üzerine 4 bardak da su ilave ediyorum. Şimdi şerbetimi ocağımın üzerine alacağım ve şekerim eriyene kadar karıştıracağım. Kaynamaya başladıktan sonra bir tatlı kaşığı limon suyu ilave edip yine karıştıracağım. Şerbetimi toplamda 15 dakika kaynatıp ocağımın üzerinden alacağım ve soğumaya bırakacağım. Şerbetim hazır. Tatlımızın hamurunu hazırlamaya başlayalım. 3 tane yumurtamı kabımın içine alıyorum. Üzerine bir bardak da sıvı yağ ilave ediyorum. Tatlımızda katı yağ kullanmıyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Yarım çay bardağı da şeker ilave ediyorum. Yarım su bardağı da irmik ilave ediyorum. Tatlımıza renk vermesi için bir yemek kaşığı da pekmez ilave ediyorum. Bir paket vanilya ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı da karbonat ilave ediyorum. Karbonatımın üzerine bir tatlı kaşığı da limon suyu ilave ediyorum. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Unumu almadan önce. Gördüğünüz gibi iyice karıştırdım. Şimdi ağzını kapatacağım ve 5 dakika irmiğimin yumuşaması için dinlendireceğim. Evet, 5 dakika dinlendi. Unumu ilave ediyorum artık ve yoğurmaya başlayacağım. Burada 4 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz kullanmış olduğumuz unun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne kullanmış olduğumuz un miktarında değişiklik gösterebiliyor. Gördüğünüz gibi önce kaşığımla hamurumu toparlıyorum. Sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Biraz daha un ilave ediyorum. Hemen böyle kaşığımın üzerindeki hamurumu alıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Evet, başka da un kullanmayacağım. Sonradan ilave ettiğim un yeterli. Yani 4 bardak unumun da 3,5 bardağını kullanmış oldum. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Dağılmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle göstereyim hamurumun kıvamını. Evet, tatlımızın hamurunun kıvamı bu şekilde olacak. Yani dağılmayan toplu bir hamur elde etmeliyiz. Kesinlikle eğer hamurumuz dağılırsa, böyle toplu olmazsa asla tatlımızdan güzel sonuç alamayız ve şeklini de veremeyiz, dağılır. Böyle cevizden büyük bir parça aldım hamurumdan, avucumun içinde yuvarlayıp tatlımın şeklini vermeye başlıyorum. Yuvarladıktan sonra avucumun içinde bu şekilde tatlımın şeklini veriyorum ve
Ucunu da parmak uçlarımla bu şekilde inceltip şeklini veriyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine cevizden büyük bir parça hamurumdan aldım. Avucumun içinde önce yuvarlıyorum. Sonra avucumun içinde bu şekilde gezdiriyorum ve hamurumu büyütüyorum. Ve parmak uçlarımla uç kısmını bu şekilde inceltiyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine ucunu bu şekilde parmak uçlarımla inceltiyorum. Şöyle parmağınızla da düzleyin tatlınızın üzerine. Yine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Hemen son bir tane daha gösteriyorum. Yine cevizden büyük bir parça aldım. Önce avucumun içinde yuvarladım. Sonra avucumun içinde bu şekilde gezdirip hamurumu büyütüyorum. Ve ucunu bu şekilde inceltip şeklini veriyorum. Ve son olarak da parmağımla bu şekilde düzlüyorum üzerine. Tatlımızın şekli bu şekilde olacak. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Gördüğünüz gibi tatlımın şeklini verip bitirdim. Burada bir tane yumurtam var. Önce çırpıyorum. Sonra bütün tatlımın üzerine ilave edeceğim. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Aklıma gelmişken tatlınızın şeklini verirken hızlı olun. Çünkü neden derseniz katı yağ kullanmadığımız için hamurumuz kendini çabuk salıyor. Hamurumuz kendini salarsa şeklini vermesi de zor olur. Bunu da belirtmiş olayım. Yani şeklini verirken elinizi gayet hızlı tutun. Çatalımla da üzerinden bu şekilde geçiyorum. Şimdi alt üst fan ayarlı 190 derece önceden ısıtılmış fırınıma katıp altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yine de sizler kontrollü pişirin. Çünkü neden derseniz fırından fırına pişme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Tatlım pişti. Şimdi hemen böyle yağlı kağıdımı alıyorum. Tatlımı tepsimin içine diziyorum. Gördüğünüz gibi tatlımızın altı da üstü de çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi sıcak tatlıma soğuk şerbetimi ilave ediyorum. Şerbetimi ilave etmeden önce hemen böyle kıvamını göstereyim. Şerbetimizin kıvamı bu şekilde olacak. Yani çok koyu bir şerbet de olmayacak. Böyle su gibi bir şerbet de olmayacak. Orta koyulukta bir şerbet elde etmeliyiz. Böyle tatlımın üzerinden gezdirip ilave ediyorum. Şerbetimi ki üzeri kuru kalmasın tatlımızı.
Şimdi 3 saat tatlımı dinlendireceğim şerbetini iyice içine çekmesi için. Evet, tatlım şerbetini çekti. Şimdi Hindistan cevizi ile üzerine süslüyorum. Sizler Antep fıstığı ile de süsleyebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Ben Hindistan cevizi ile süslemeyi tercih ettim. Servis tabağımın içine alıp hemen iç dokusuna geçmek istiyorum. Böyle servis tabağımın içine alıyorum. Biraz da böyle şerbetinden üzerine gezdiriyorum. Hemen böyle yakından da göstereyim. Yani çok güzel bir tatlı tarifi oldu arkadaşlar. Böyle şerbetini sünger gibi içine çeken kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Asla abartmıyorum. Kendim yaptım diye de söylemiyorum. Hemen böyle içine de açıp göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız? Şerbetini o kadar güzel çekmiş ki böyle şerbeti tatlımız tamamen içine çekmiş. Yani gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz, asla şerbetini çeker mi çekmez mi diye tereddüt etmeyeceğiniz çok güzel bir tarif oldu. Bundan emin olabilirsiniz. Daha önceden denemediğim, beğenmediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Hemen böyle daha da yakından gösteriyorum ki içinin şerbetini iyice çektiğini görün diye. Hemen böyle altını da göstereyim. Gördüğünüz gibi altı da çok güzel bir şekilde kızarmış. Yani önümüzde Ramazan arkadaşlar, iftara hazırlayabileceğiniz, bayrama hazırlayabileceğiniz çok güzel bir tatlı tarifi oldu. Kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmem. Karşınıza çıktığında tarifimi kaydedin, kaybetmeyin. Çünkü her zaman yapmak isteyeceğiniz şerbetini sünger gibi çeken bir tatlı tarifi oldu. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım sizler de beğenirsiniz ve sonuç alırsınız tarifimden. Tarifimi hazırlarken izleyip püf noktalarını da uygularsanız kesinlikle benim gibi böyle sünger gibi içine şerbetini çeken bir tatlı tarifi elde edebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Ve tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız da olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi beğeniyorsanız da sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.